Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kıvılcım'ın yaşadığı acılar yetti artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Heyecanın bir an olsun bile düşmediği, temposu yüksek bir bölümü geride bıraktık. İlk olarak Kıvılcım ve Ömer'le videomuza başlamak istiyorum. Son bölümde bu ikili birbirlerinden aldıkları güçle yaşanan zorlukların üstesinden gelmeye çalıştı. Sadece kendi ilişkilerini ayakta tutmak için değil, aynı zamanda zor durumda olan Nilay'ı bulunduğu o güç tablodan kurtarmak için de ellerinden geleni yaptılar. Açık söylemek gerekirse hem Kıvılcım hem de Ömer son bölümde bir kez daha takdirimizi kazandı. İkisi de olaylara yaklaşımıyla, sakin kalmayı başarmalarıyla ve doğru yerde doğru tavrı göstermeleriyle yine izleyicinin gözünde değer kazandı. Ancak bütün bunlara rağmen son sahnede Kıvılcım'ın yaşadığı büyük şok onun bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Çimen'in kendisinden habersiz bir şekilde Ünal ailesinin evine gelmesi ve Kıvılcım'ın karşısına bu şekilde çıkması Kıvılcım'ı Çimen konusunda çok derinden sarstı. Çünkü Kıvılcım geçmişte Doğa'yı korumak istemiş ama başarılı olamamıştı. Doğa Ünal ailesinin gelini olmuş, ardından da başına gelmeyen kalmamıştı. En sonunda ise Kıvılcım kızı Doğa'yı acı bir şekilde kaybetmişti. Bu yüzden şimdi aynı korkuyu Çimen üzerinden yeniden yaşaması onun açısından çok daha ağır bir tablo oluşturuyor. Kıvılcım bu kez Çimen'i korumak, onu aynı yola sürüklenmekten alıkoymak istese de başarılı olamayacak gibi duruyor. Açıkçası sizlere önceki analizlerimde sıkça bahsettiğim o ihtimalin böylece gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani Ünal ailesinin evindeki kaosa artık Çimen de dahil olacak. Yeni bölümde özellikle Salkım'la Çimen arasında ciddi fikir ayrılıkları ve sert tartışmalar izleyebiliriz. Çünkü Çimen'in o eve gelişi tek başına bir huzur getirmeyecek. Tam tersine zaten karışık olan dengeleri daha da bozacak. Salkım'ın tavrı, bakış açısı ve olayları ele alış şekli düşünüldüğünde Çimen'le kısa sürede karşı karşıya gelmesi bence çok olası. Burada en çok zorlanacak kişi ise belki de Emir olacak. Çünkü Emir bir yanda annesi, diğer yanda sevdiği kadın arasında kalmaya devam edecek. Ne annesinden tamamen kopabilecek ne de Çimen'den vazgeçebilecek. Ancak ben Çimen'in verdiği bu karardan pişman olmasının çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. O evin içerisine girdikten sonra karşılaşacağı gerçek tablo uzaktan düşündüğü gibi olmayacak. Hatta burada Kızılcık Şerbeti evreninde görmeye alışık olduğumuz bir ihtimali daha devreye sokmak istiyorum. Bence Emir'le Çimen'i birbirine daha da bağlayacak bir bebek meselesi gündeme gelebilir. Çimen'in hamile olduğunu öğrenmesi ve bunun ardından Emir'le bağının daha da güçlenmesi dizinin kurduğu dramatik yapı açısından hiç de uzak bir ihtimal değil. Böyle bir gelişme olursa hem Kıvılcım cephesindeki duygusal kırılmayı arttırır hem de Çimen'in o evden kopmasını daha zor hale getirir. Kıvılcım ve Ömer'e geri dönecek olursak yeni bölümde Ömer yine Kıvılcım'ın en zor anlarında onun yanında olmaya devam edecek. Zaten son dönemlerde bu ikiliyi ayakta tutan en önemli şeylerden biri birbirlerine verdikleri destek oldu. Ömer'in sahiplenici tavrı, Kıvılcım'ın yükünü hafifletmesi ve her şeye rağmen onun yanında dimdik durması Kıvılcım'ın da fazlasıyla hoşuna gidiyor. Bu yüzden yeni bölümde bu ikili arasında uzun zamandır görmediğimiz, daha sıcak, daha yakın ve duygusu daha yüksek sahneler izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bir yanda yaşanan krizler, diğer yanda birbirlerine yaslanmaları bu ilişkiyi yeniden görünür hale getirebilir. Ömer sadece Kıvılcım'ın yanında olmakla da kalmayacaktır. Aynı zamanda Emir'e akıl vermeye ve Çimen'le konuşmaya da devam edecektir. Özellikle Çimen'le Kıvılcım'ın arasını düzeltmek için uğraşacağını düşünüyorum. Çünkü Ömer bu aile içi kırılmaların daha da büyümesini istemeyen bir karakter. Bu yüzden yeni bölümde yine denge kurmaya çalışan isimlerden biri olabilir. Bakalım Çimen verdiği karardan kaç bölüm içinde pişman olacak? Bunu izleyip göreceğiz. Şimdi gelelim Nursema'ya. Son bölümde Nursema yine İlhami ve babası Ulvi'nin bitmek bilmeyen fakir edebiyatıyla baş başa kaldı. Bir anda karalar bağlayan, yaşadıkları durumu Nursema'nın omuzlarına yükleyen Ulvi ve İlhami, Nursema'yı da oldukça zor bir durumun içine çektiler. Nursema ne diyeceğini, nasıl davranacağını, hangi noktada durması gerektiğini bilemiyor. Çünkü bir yandan karşısındaki insanların mağduriyet söylemleri var, diğer yandan ise kendi hayatının gerçekleri var. Yeni bölümde de bu çatışmanın devam edeceğini ve bu süreçte Nursema'nın İlhami'den yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacağını düşünüyorum. Aslında Nursema her şeyden kaçmak, üzerindeki baskılardan uzaklaşmak ve kendi içinde bir çıkış yolu bulmak için İlhami ile evlenmişti.
Fakat evlendikten sonra İlhami'nin değişmesi, Nursema'nın alıştığı hayatla İlhami'nin yaşam tarzının birbirine uymayışı ve evlilik içindeki kurulan baskının giderek artması Nursema'yı yine bir seçim yapmaya zorluyor. Bence burada artık geri dönüşü zor bir noktaya doğru gidiliyor. Ben çok geçmeden bu evliliğin biteceğini düşünüyorum. Çünkü taraflar arasında gerçek anlamda bir uyum olmadığı gibi Nursema'nın iç huzurunu da sağlayan bir ilişki izlemiyoruz. Tam tersine her geçen bölümde Nursema'nın daha da sıkıştığını görüyoruz. Sonrasında ise belirleyici olan şey Nursema'nın boşandıktan sonra nasıl bir yol çizeceği olacak. Uzun zamandır beklenen Asil'i mi seçecek yoksa tamamen kendi hayatını kurup yoluna tek başına mı devam edecek? Açıkçası ben burada Asil'in Nursema'ya tam anlamıyla merhem olabileceğini düşünmüyorum. Evet, Asil bir ihtimal olarak hep masada tutuluyor ama Nursema'nın yaşadığı onca şeyden sonra sadece yeni bir ilişkiyle iyileşmesi bana çok güçlü bir ihtimal gibi gelmiyor. Bundan dolayı da Nursema'nın kendi yolunu çizmesi, kendi ayakları üzerinde durmayı seçmesi daha olası görünüyor. Ama burada bir ihtimali daha ortaya atmak istiyorum. Diziye 136. bölümle beraber Başak'ın kardeşi Asaf karakteri dahil olacak. Daha önce de bu karakterden bahsedilmişti. Şimdi bu karakterin gelişiyle birlikte Nursema cephesinde yeni bir sayfa açılır mı? Bunu düşünmeden de edemiyorum. Acaba Asaf'la Nursema arasında ileride bir yakınlaşma görebilir miyiz? Bence olabilir. Dizinin yeni karakterleri devreye sokma biçimine baktığımızda böyle bir kapının açık bırakılması şaşırtıcı olmaz. Ama şu an için daha baskın duran ihtimal Nursema'nın önce İlhami'den boşanması ve ardından kendi yolunu çizmeye çalışması gibi görünüyor. Son olarak Salkım ve Abdullah'a değinip videomuzun sonuna gelelim. Salkım son bölümlerde gerçekten de izleyicilerin sinirlerini bozan bir karakter haline geldi. Eskiden daha neşeli halleriyle dikkat çeken ve bazı izleyicilerin sevgisini de kazanan bir isimdi. Fakat son bölümlerde neredeyse aklı sadece kötülüğe çalışmaya başladı. Özellikle Nilay mevzusunda sergilediği tavırlar son bölümde Abdullah'ın da tepkisini çekti. Bu da bize Salkım cephesinde artık gerilimin daha görünür hale geleceğini düşündürüyor. Ben sizlere çok önceki analizlerimde Abdullah ve Asude Hanım arasında bir şeyler görebileceğimizden bahsetmiştim. Ve son bölümlerde gerçekten de bu ikili arasındaki sahnelerin artmaya başladığını görüyoruz. Bu nedenle Salkım hikayesinin yavaş yavaş tükenmesi ve Abdullah'la Asude arasında yeni bir yakınlaşma görmemiz bence oldukça olası. Böyle bir gelişme hem Abdullah karakteri adına yeni bir kapı açar hem de dizideki bazı dengeleri ciddi şekilde değiştirir. Salkım'ın buna nasıl tepki vereceği de ayrı bir merak konusu olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Abdullah ve Asude arasında olası bir birliktelik diziyi sizce nasıl etkiler? Sizce Çimen verdiği karardan çabuk mu pişman olur yoksa işler daha da mı karışır? Nursema kendi yolunu mu seçmeli? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşın.